1910 yılının Ekim ayının son haftası. Kar henüz yağmamış, 82 yaşında bir adam gece yarısını geçerken karanlıkta uyanıyor, lamba yakmıyor, doğduğu hayatının büyük kısmını geçirdiği evin içinde bir hırsız gibi sessizce ilerliyor, birilerinden bir şeylerden korkan bir adamın telaşıyla kimseye veda etmeden kapıya yöneliyor. Bu kaçan adam sıradan biri değil. O an dünyada yaşayan en ünlü yazar, kralların okuduğu, köylülerin kapısında günlerce beklediği Lev Nikolayevich Tolstoy. Yanına neredeyse hiçbir şey almıyor, doktorunu ve bir kızını uyandırıp bir arabaya biniyor, Yasnaya Polyana'nın kapılarından karanlığa karışıyor. Bu kaçışın ardındaki yarayı anlamak için yazarın en çıplak metnine İtiraf adlı eserine bakacağız. Nereye gittiğini kendisi de tam olarak bilmiyor aslında o gece. Bildiği tek şey orada daha fazla kalamayacağı. Doğduğu odaya sadece birkaç adım mesafede. Ama orası onun sığınağı olması gerekirken kaçtığı bir hapishaneye dönüşmüş durumda. Birkaç gün içinde adını neredeyse kimsenin duymadığı Astapovo tren istasyonunda küçük bir memur evinde yatıyor olacak. Dışarıda dünya basını beklerken o içeride ölüme yürüyecek. Dünyanın en ünlü adamının, her şeye sahip olan bir adamın evinden neden kaçtığı sorusunun cevabı fiziksel bir tehditte yatmıyor. O yara 30 yıldan daha uzun bir süre önce açılmıştı. 1870'lerin ortalarına Tolstoy'un ulaştığı o kusursuz hayat tablosuna dönmek gerekiyor bu noktada. Savaş ve Barış, Anna Karenina gibi devasa eserler yazılmış, dehası kanıtlanmış durumda o yıllarda. Genç, sadık, yetenekli eşi Sofya Andreevna Bers ile kurduğu büyük bir aile var. Uçsuz bucaksız topraklar, servet, her şeye sahip gerçekten. Zirveye ulaştığı anda, arzulanacak hiçbir şey kalmadığında ayağının altındaki zemin çöküyor. Başarı veya başarısızlık eksikliğiyle açıklanamayacak devasa bir boşluk bu. Zirveye tırmanan bir dağcının, en tepeye ulaştığında tırmandığı dağın yanlış dağ olduğunu fark etmesi gibi bir his bu. Bütün dünya ona imrenirken, o odasındaki ipten ve yalnız yürüyüşlerinde taşıdığı tüfekten korkmaya başlıyor. Krizin fiziksel bir ölüm tehlikesine dönüşmesi çok sarsıcı. Bütün dünya onu alkışlarken o karanlığa gömülüyor. Zirvedeki o boşluğun ölümcül yanı bu çaresizlikten besleniyor. Başarısız olsaydı, yoksul olsaydı suçu onlara atabilirdi belki. Mutsuzluğunu şartlara bağlayabilirdi. Elinde suçlayacak hiçbir dış faktör kalmadığında insanlık durumunun çıplak gerçeğiyle baş başa kalıyor. Zihnine saplanan o korkunç soru ortaya çıkıyor. Sonra ne olacak sorusu. Kendi topraklarında durup hasadı izliyor, sonra ne olacak diye soruyor kendine. Kitaplarını, şöhretini düşünüyor, sonra ne olacak sorusu yankılanıyor zihninde. Ölüm gerçeği karşısında servetin, ünün, hatta kalıcı sandığı eserlerinin bile mutlak bir hiçliğe mahkum olduğu gerçeği çarpıyor yüzüne. Güneşin bile bir gün soğuyacağı gerçeği karşısında atılan herhangi bir adımın anlamı tamamen kayboluyor. Bu kriz bir anda gökten düşmedi elbette. Tohumları 10 yıllar önce gençlik yıllarında atılmıştı. O çalkantılı gençlik yıllarına döndüğümüzde zihnini parçalayan iki önemli ölüm olayıyla karşılaşıyoruz. 1857'de Paris'te izlediği giyotin idamı. Devletin soğuk, mekanik ölüm makinesi bu. İyi giyimli insanlar toplanmış izlerken, devletin bir insanı soğukkanlılıkla öldürmesi onda hiçbir kanunun haklı çıkaramayacağı bir dehşet uyandırıyor. 1860'ta da çok sevdiği ağabeyi Nikolay'ın kollarında veremden eriyip gidişine tanık oluyor. Bu da doğanın cinayeti onun gözünde. Akıl, sıcaklık ve bütün bir insanlık dünyasının sönüp geride çürüyen bir ceset bırakması. Kim hangi hakla can alır? Ve hiçlikle biten bir hayatın anlamı nedir soruları bütün dünyasını sarsıyor bu ölümlerle. Kırım Savaşı'nda Sevastopol siperlerinde çamur içinde ölen genç adamları gördüğünde bu çaresizlik daha da derinleşiyor. Gençliğinde tüm bunları çalışarak, yazarak, evlenerek zihninin derinliklerine gömmüştü. O korkunç soruların üstünü başarıyla örtmüştü. Ama üstü örtülen hiçbir soru yok olmuyor. Patlayacağı zamanı bekliyor. İtiraf kitabındaki o kuyu metaforu bu patlama anını kusursuz anlatır. Orası çok çarpıcı. Bir adam düşünün, vahşi bir hayvandan kaçarken kendini kurumuş bir kuyunun içinde buluyor. Aşağıda onu yutmak için bekleyen bir ejderha var
Adam düşmemek için kuyu duvarındaki vahşi bir çalıya tutunuyor. Sadece tutunmakla kalsa dayanacak belki ama tutunduğu o dalı kemiren iki fare var. Gece ve gündüz durmadan o dalı kemiriyorlar. Adam ejderhaya yem olacağını biliyor. Dalın yapraklarında birkaç damla bal görüyor o an, düşmemek için çırpınırken o balı yalamaya çalışıyor. O bal damlaları hayatın geçici zevklerini temsil ediyor. Şöhret, servet, asalet, büyük tutkuyla yazdığı o devasa edebi eserler. Başlangıçta tatlı gelse de aşağıda bekleyen ejderhayı görünce tadını yitiriyor tamamen. Adam, yani Tolstoy'un kendisi, ölümün mutlaklığını gördükten sonra o balın artık kendini kandıran bir yalan olduğunu anlıyor. Sanat bile onu gerçekten uzaklaştıran güzel bir dikkat dağıtıcıya dönüşüyor. İnsan soruyor ister istemez, madem bu kadar karanlık bir gerçeklik var, akıl, bilim, felsefe nerede? Neden bir kuyuya düşen adama bir çıkış yolu sunmuyorlar? Tolstoy'un derinleştiği entelektüel dünya neden kurtaramıyor onu? Aklın ve bilimin trajedisi bu. Bilim adamı o kuyuya nasıl düştüğünü, yerçekiminin nasıl çalıştığını, farelerin hücre yapısını anlatıyor. Felsefe, ejderhanın doğasını, hiçliğin tanımını tartışıyor. İkisi de bu kuyunun anatomisini kusursuz çıkarıyorlar. Oradan nasıl çıkılacağını söylemiyorlar. Neden yaşamalıyım sorusuna tek bir cevap bile vermiyorlar. Öğrendiği onca bilgi uçurumu kapatmak yerine sadece onu daha net görmesini sağlayıp çaresizliğini büyütüyor. Aklın sunduğu her yol onu tekrar ejderhaya götürüyor. Felsefede bulamadığı cevabı kendi topraklarında çalışan, acı çeken ama yine de yaşamı büyük bir inatla tutunan sıradan köylülerde aramaya başlıyor bu yüzden. Köylüler uçurumun kenarında durup felsefi krizler yaşamıyorlar çünkü. Yaşamanın kendisini mutlak bir cevap olarak sunuyorlar. Uyanıyorlar, tarlada ter döküyorlar, sevdiklerini toprağa verip devam ediyorlar. Entelektüel bir teoriyle değil, eylemin bizzat kendisiyle yapıyorlar bunu. Dirençleri aklın çok ötesinde duran bir inançtan besleniyor. Kendi aristokrat sınıfına yüz çeviriyor Tolstoy bu noktada. Resmi kiliseyi de reddediyor çünkü kilise silahları kutsuyor, devlete boyun eğiyor, şiddeti meşrulaştırıyor. Dini kurumsal dogmalarından tamamen arındırarak doğrudan bir yaşam biçimi olarak benimsiyor. Şiddet karşıtlığı, kötülüğe güçle karşılık vermeme, yargılamama, bunu sadece bir fikir olarak bırakmıyor. Köylü kıyafetleri giyiyor, tarlada fiziksel olarak tükenene kadar çalışıyor, oturup kendi çizmelerini dikiyor. Doğrusu beni burada düşündüren bir şey var. Devasa malikale Yasnaya Polyana'da otururken köylü gömleği giyip tarlada çalışmak dışarıdan bakıldığında tuhaf, belki yapay bir kefaret arayışı gibi görünmüyor mu? Uzaktan bakan herkesin şüphesi bu. Kont neden köylücülük oynuyor? Onun penceresinden bakıldığında ortada bir oyun yok. Ölümcül bir krizden fiziksel çıkış çabası var. Aklın çözemediği o korkunç düğümü bedenin emeğiyle çözmeyi deniyor. İnancı bir fikir olarak değil, eylem olarak yaşıyor. Masada oturup tartışılamayacak bir şeyin tarlada ter dökerek deneyimlenebileceğine inanıyor. Yoksulluğu entelektüel bir argüman olarak değil, fiziksel bir gerçeklik olarak kaslarında hissetmek istiyor. O kuyudan çıkabilmesinin tek yolu eski kimliğini tamamen parçalamaktan geçiyor. Kendi kuyusundan çıkışını kurguda sınamaya devam ediyor aynı zamanda. İtiraftan birkaç yıl sonra yazdığı Ivan İliç eseri bu yüzleşmenin kurgusal laboratuvarı gibi. Ivan İliç bir kont veya dahi değil, sıradan, hırslı, son derece başarılı bir yargıç. Hayatındaki her şeyi tam da toplumun onayladığı şekilde doğru yapmış. Doğru okullara gitmiş, doğru evliliği yapmış, evini tam da olması gerektiği gibi döşemiş. Hastalanıp öleceğini anladığında fiziksel acısından çok daha korkunç bir düşünce beynini kemirmeye başlıyor. Ya toplumun alkışladığı, bütünüyle doğru ve kabul gören bu hayat aslında tamamen yanlış yaşanmışsa korkusu bu. Merdiveni sonuna kadar tırmanıp onu en başından beri yanlış duvara dayadığını fark ediyor. Yaşadığını zannederken aslında hiç yaşamamış olmak korkusu, hastalığı boyunca etrafındaki insanların yalanları bu korkuyu daha da büyütüyor. Ailesinin ve doktorların oynadığı o kibar iyileşeceksin tiyatrosu fiziksel acıdan daha çok canını yakıyor. Ivan'ı ölüm gerçekliğinden koparıp camdan bir fanusa hapsediyorlar. Sadece genç köylü uşak Gerasim, ölümü doğal bir gerçeklik olarak kabul ediyor. Gerasim ölümden tiksinmiyor, herkesin başına geleceği gerçeğini büyük bir sadelikle kucaklıyor.
Arayan bacaklarını saatlerce havada tutup Ivan'ı rahatlatırken ona varoluşsal bir dayanak sunuyor. Konforlu bir yalanın içinde boğulurken köylü gerçeğin o sert toprağında duruyor. Kitabın sonlarına doğru Ivan tam 3 gün boyunca durmadan çığlık atıyor. Kendisini yutmaya çalışan karanlığa karşı var gücüyle direniyor. O uçsuz bucaksız çığlıkların ardından ses aniden kesiliyor. Karısına ve başucunda ağlayan oğluna karşı anlık bir acıma hissi duyuyor. Kendi fiziksel acısından sıyrılıp başkasının acısını hissettiği o kısacık anda karanlığın yerini muazzam bir ışık alıyor. Hayattan ne alacağını değil, ne vereceğini bulmanın özgürleştiriciliği. Tolstoy, kendi krizinden çıkmak için bulduğu o yaşamsal cevabı Ivan İlyiç'in son nefesine bir vasiyet gibi yerleştiriyor. Başarıyla anlamın tamamen farklı şeyler olduğunun sanatsal ispatı bu eser. Sadece nasıl yükselebilirim sorusunu sormuş biri için ölüm anındaki o şefkat hayatının ilk gerçek eylemi oluyor. Yeni inancının dış dünyadaki etkisi de muazzam boyutlara ulaşıyor. 1890'lardaki büyük kıtlıkta devasa aşevleri kurup binlerce insanın hayatta kalmasını sağlıyor. Zihnindeki fikirler doğrudan insanların kursağına giren ekmeğe dönüşüyor. Şiddet karşıtı, devlete ve kötülüğe itaat etmeme fikri sınırları aşıyor. Güney Afrika'daki genç bir Hintli avukata Gandhi'ye kadar uzanıyor bu fikirler. İkili uzun mektuplaşmalara giriyorlar. Gandhi, kötülüğe şiddetle karşılık verilmemesi gerektiği fikrini büyük ölçüde bu mektuplardan besliyor. Koca bir alt kıtayı özgürlüğe taşıyacak şiddetsiz direniş hareketinin temel taşları atılıyor. Dünyanın öbür ucundaki siyasi liderlere ilham veren bir aziz figürü var karşımızda. İşin en trajik yanı kendi evinin içindeki yıkıcı etkinin çok daha karanlık olması. Burada Sofya'nın trajedisine yakından bakmak gerekiyor. Sofya evlendiğinde karşısında genç, hırslı bir kont ve başarılı bir yazar bulmuştu. 13 çocuk doğurmuş, Savaş ve Barış gibi binlerce sayfalık bir eseri defalarca temize çekmiş bir eş. Bütün o malikane düzenini kurmuş, kocasının yazabilmesi için dünyayı ondan uzak tutmuş, kocasının geçirdiği bu dönüşüm Sofya için kabul edilemez. Tolstoy tüm servetini, mülklerini, kitaplarının telif haklarını reddetmek istiyor çünkü. Onları insanlığa bağışlamak istiyor. Telif hakları kavgası vahşi bir evlilik savaşına dönüşüyor bu yüzden. Sofya o telif haklarını çocuklarının gelecekteki ekmeği, kendi terinin hakkı olarak görüyor. Tolstoy onları o kuyudaki ejderhaya bağlayan zincirler olarak görüyor. Tüm insanlığa sevgiyi, barışı, mülkiyetsizliği vaaz eden bir adamın kendi yatak odasında en yakın insanla barışı bulamaması devasa bir çelişki. Evlerine sızan mürit Çertkov'un varlığı, gizlice hazırlanan vasiyetnameler, kilitlenen günlükler, gençliğine onun dehasına adamış bir kadın, kocasının o ortak geçmişi yabancılara dağıtmasını çaresizlik içinde izliyor. İçeride savaş varken dış dünyaya barış vaaz etmenin yarattığı o taşınmaz ağırlık her iki tarafı da eziyor. Uçurumdan çıkmak için bulduğu yol kendi ruhunu kurtarmıştı ama etrafındakileri o uçurumun içine sürüklemişti. Vaaz ettiği basit hayatı savunan yazar ile devasa malikanede hizmetçilerin arasında uyuyan kontun çelişkisi. Bu içsel parçalanma ve suçluluk duygusu 82 yaşındaki o adamı o soğuk Ekim gecesinde karanlığa iten asıl güç. Başladığımız o karanlık geceye, Astapovo tren istasyonuna geri dönüyoruz. Kaçışı sadece karısından ya da şöhretten değildi, kendi içindeki o kanayan çelişkiden kaçıyordu. Malikanedeki efendiyle içindeki o inançlı köylü arasındaki devasa mesafeyi kapatmak içindi o gidiş. Vaaz ettiği hayatı nihayet eyleme dönüştürmek, hiçbir şeye sahip olmadan ölmek istiyordu. Kaçışı, o ipi sakladığı gün zihninde yazmaya başladığı en uzun hikayenin son bölümüydü. Soğuk onu yakaladı, zatürre o yaşlı bedeni ele geçirdi. Dünyanın basın ordusu o küçük istasyon evinin etrafını kuşatmışken Sofya günlerce soğukta tren vagonunda bekletildi, kocasının bilinci kapandığında içeri girmesine izin verildi ancak. Başarıyla anlamın aynı şey olmadığı yalanı o istasyon evinde yıkıldı. Sonra ne olacak sorusunun bir son değil, asıl varoluşsal arayışın başlangıcı olduğu gerçeği orada mühürlendi. 30 yıl önce kendini asmamak için o ipi odasından saklamış, onun yerine kaleme eline almıştı.
En sonunda o memur evindeki yatakta kalemi de sonsuza dek bırakarak arayışını noktaladı. Dünyada sahip olduklarıyla değil, ölüm anında kime dönüştüğüyle ölçülecek bir sonu seçti. Bir okur, bir kare. Yaşayan kütüphane. Kitaplar burada ölmez.